Sonbaharın en yoğun ayına, Kasım ayına merhabalar diyoruz arkadaşlar. Kasım ayında gökyüzü ve burçlarımızı neler bekliyor? Evet, Kasım ayına yine bir tutulma rüzgarıyla giriyoruz. 8 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Aynı zamanda dolunay. Akrep burcunda yaşadığımız güneş tutulmasının dolunayı olacak kendisi ve aynı zamanda ay tutulması. Biliyorsunuz bu bir dolunay ama ay tutulması olarak gerçekleşeceği için etkileri çok daha güçlü olacaktır. Bilhassa Kasım ayının ilk 10 gününde. Şimdi Kasım ayı boyunca Mars retro olarak devam ediyor. Çünkü hemen ayın başında retroya başlıyor ve girdiği anda retroya Merkür, Güneş, Venüs hepsi Akrep burcunda. Tabii tutulma anında da bu böyle olacağı için krizli bir süreci işaret ediyor sevgili dostlar. Ve Uranüs de eşlik edeceği için bu tutulmaya tabii ki çok ani gelişmeler bekleyebiliriz. Özellikle 17 dereceler etki alacaklar. Sabit grup burçlar. Onu şimdiden söyleyelim. Tabii ki Boğa, Akrep aksında gerçekleşiyor ve tabii Aslan ve Kova aksını da hareketlendirecektir bireysel hayatlarda. Şimdi Boğa demek para demek. Finansal göstergeler demek, kazançlar demek, yatırımlarımız demek. Bir de bizim duygusal dünyamızda daha fazla etkileri yoğun olacak. Çünkü ay tutulmaları genellikle duygularımızı işaret eder. Duygular üzerine çok yoğun çalışır. Dolayısıyla etki alan burçlar da yine maddi ve manevi anlamdan çok duygusal anlamda reaksiyon daha fazla gösterebilirler. Evet sevgili arkadaşlar, 10 gün, ilk 10 gün bu etkiler sürecek. Zaman zaman krizler çıkarabilir. Sürpriz gelişmeler getirecek dedim. Evet, öyle sürprizlerle karşılaşabiliriz ki hiç beklenmedik mesela para dinamiklerinde önemli değişimler oluşabilir. Ülkeler için, dünya üzerinde aynı şekilde. Tabii ki bu aslında hiç söylemek istemiyorum ama herkes zikrettiği için doğa olayları burada hani olma olasılığını arttırıyor. Niye? Boğa burcunda bir ay tutulması, yani Boğa Akrep aksında olduğu için. Onun yanı sıra tabii ki bireysel olarak çok iyi gelecek bazılarımıza. Şimdi Uranüs sürprizi var. Özellikle kimler? Toprak grubu burçlar. Mesela Başaklar çok iyi, çok verimli sonuçlarla karşılaşacaksınız. Oğlak burçları, hayatınızın fırsatını yakalayabilirsiniz. Belki de hayatınızda şu anda. Ve onun yanı sıra mesela kimlere iyi gelir? Balık burçlarına, yani su gruplarına, yengeç burçlarına yine güzel etkileri olacak bir zaman dilimi olacak. Şimdi ben tek tek sayacağım. Özellikle bu Kasım ayının ilk 10 gününe biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle tutulmanın olacağı 8 Kasım civarı. Sabit grup burçlar bir tık daha dikkatli olmalılar. Biraz önce saydım: Akrep, Boğa, Kova ve Aslanlar. Eğer 17 derecelerde bir yerleşiminiz varsa ani kararlar almayın. Finansal dengelerinizi iyi koruyun. Harcamalara çok dikkat edin ki harcamalar hepimiz için geçerli bu arada. Çünkü Mars'ın retro olduğunu unutmayalım. Bazı şeyler kontrol dışı gelişecektir. Hani Mars bizim hareket gezegenimiz. Bir de retro olduğu için tutulmaya da tam olarak bir görmediği için birbirine tutulmayla, yani arka arkaya. Dolayısıyla gerçekten sınır dışında gelişmeler yaşatabilir. Bazılarımıza çok büyük hayatının sürprizlerini getirirken bazılarımıza da bazı yollarda sonlar ve yeni başlangıçlar getirecek bir tutulma olacak. Doğum haritalarınıza bakın sevgili dostlarım. Eğer bu tutulmadan etki alıyorsanız, özellikle yükseleniniz, güneşiniz veya herhangi bir noktada mesela bir özel yerleşiminiz varsa, inanın çok önemli bir süreç. Yaşamımızın yönünü değiştirecek, akışını değiştirecek hikayeler çıkabilir karşımıza. Tutulmalar bu arada fırsatlar açar hayatımıza. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet, Kasım ayının etkileriyle devam ederken şimdi biraz stres, mali konularda, ilişkilerde bazı sonlanmalar getirebilir ve aynı zamanda kayıplarla da ilgili olduğunu söylemek zorundayım.
Kayıp dediğimizde aslında hayatımızda görevini bitirmiş, tamamlamış, misyonu bitmiş konular ayrılacaktır bizden. Ve onun yerine de tabii ki hayat devam ettiği için yenisi gelecek. Bu bir kariyer planı olabilir, bu bir evlilik, ortaklık, işle ilgili konu olabilir. Yani herhangi bir hayatın alanında, yani zaten hayatın içinde var olan sonlanmalar olarak değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 17 Kasım'dan itibaren ise şimdi Merkür artık Yay burcuna geçiyor. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle biraz rahatlıyoruz. Çünkü şimdi Merkür de bu sırada Akrep'te olacak. Gerçekten çok sivri konuşmalar söz konusu olabilir. Çok kırıcı. Biraz böyle manipülasyona fazla meyilli olacağız. Despot böyle olma ihtimaliniz var ama 17'sine itibaren Merkür'ün Yay'a geçmesiyle tabii ki bu arada Mars'ın karşısından geçecek. Hani bu da çok harika değil ama nispeten tutulma etkilerinden arınıyoruz. Ve hemen 22 Kasım'da Güneş de artık Yay burcuna geçiyor ve tamamıyla bizim enerjimiz, hani o akrep enerjisi artık daha dağılıyor. Biraz daha hayata eski sevecenliğine bakabileceğiz. Daha rahat bir ay sonu geliyor, merak etmeyin. Hani Kasım'ın ilk 15 günü zor ama ikinci 15 günü nispeten iyi. Çünkü yine Kasım'ın son haftalarına doğru arkadaşlar Mars-Satürn üçgeni de devreye girecek. Aynı zamanda da Güneş-Jüpiter üçgeni devrede olacak. Özellikle ayın 21'inden itibaren. Dolayısıyla bu bizim gündemimizi, gelişen konuları, günlük rutinlerimizi ve toparlamaya çalıştığımız ama hep bir terslik yaşadığımız konularda önümüzü açacak fırsatlar getirecektir. Şimdi ikinci önemli bir gün daha 24 Kasım'da 2 derece Yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız. İyicil bir yeni ay bu arada. Jüpiter artık balıkta, çünkü 24 Kasım'da tam yeni ayın olduğu günde Jüpiter retrosu bitiyor. Zaten otomatik olarak hani Jüpiter retrosu bittiği sırada bu arada tam olarak 28 derecede normal balık seyrine devam edecek. Hayat biraz daha rutinleri, iyi şartları koruyacak. Belki duygusal olarak da bizi iyileştirecek. Özellikle aslında tüm burçlarda güçlü etkileri olacak. Tıkanmış, akmayan para kanalları, mesela şans faktörü hayatımızda çok önemli şekilde açılacaktır. Hani Jüpiter'in düze dönmesiyle tam 24 Kasım'daki yeni ay özellikle hepimiz için gerçekten çok yeni, çok sıra dışı, hatta öyle söyleyeyim, başlangıçlar getirecek hayatımıza. Yani tutulma evresinden artık birazcık böyle çıkmaya başlıyoruz sevgili dostlar. Evet, onun yanı sıra genel olarak hani Kasım ayı bu şekilde ilerlerken burçlarımıza nasıl etkiler yapacak? Şimdi hemen burçlarımıza başlıyorum sevgili dostlar.